Merhaba, Hıvak Bile'ye hoş geldiniz. Ben Deniz Demirek. Bugün konuğumuz Tampera Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Atamtürk. Ufuk Bey merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Sizler nasılsınız? Sağ olun. Sizi uzun yıllardır sektörümüzde Tampera markası altında ve firması temsilcisi olarak tanıyoruz ama biz biraz daha yakından tanımak istiyoruz. Kaç yılında nerede doğdunuz? 1982 Yozgat doğumluyum. Yozgat'tan eğitim hayatınız, ilköğretim, ortaöğretim, üniversite orada mı geçti yoksa? Yok, aslında bebekliğimden itibaren Ankara'da yaşamaya başladım. Ankara'da büyüdüm, çocukluğum orada geçti aklım yettiğinden beri. İlkokul, ortaokul, lise eğitimimi Ankara'da aldıktan sonra üniversiteyi Zonguldak Karayelması Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde bitirdim. Üniversiteye kadar nasıl bir öğrenciydiniz? Çok hareketli, okul döneminde de öyle. Çok yerimde duramaz, farklı şeyler yapmayı seven biri olarak bilinirdim. Tanınırdım. Güzel bir çocukluk geçirdiğimi düşünüyorum. Hareketli, heyecanlı, sürekli bir şeylere ulaşmaya çalışan bir çocukluk dönemi oldu, eğitim dönemi oldu diyelim. Üniversite mühendisliği tercih ederken sizi yönlendiren birisi veya sizin bir merakınız var mıydı? Aslında ben öğretmen olmak istiyordum. 18 tercih yapılırdı bizim dönemimizde. Ben 12 tane öğretmenlik tercihi yazdım. Diğerlerinde öğretmenlik yazacaktım. Annemin çalıştığı iş yerinde bir müdürü vardı. O seviyordu makine mühendisliğini özellikle. Konuyla ilgili sürekli bana telkinlerde bulunuyordu. Hatta bu tercih listesini doldururken de kendisi mutlaka mühendislik yaz diye yönlendirmesi olmuştu. Onunla beraber makine mühendisliğini beraber yazdık ve o tercih geldi. Tabii bundan hiç pişman değilim. Yakınmamda olmadı. Hala öğretmenliği çok seviyorum. Türkiye'de öğretmenlik yapmak zor olsa da bence çok güzel bir meslek. İnsanlara bir şeyler verebilmek, eğitebilmek, öğretebilmek, birilerine katkı, yaşamına katkı sunabilmek, dokunabilmek adına bence güzel bir meslek ama Türkiye'de yapmak çok zor. Mühendisliğini de çok sevdim. Olabildiğince keyifli geçirmeye çalıştım eğitim hayatımı da. Okuduk ve bitti bir şekilde. Üniversite sonrası daha şöyle, genelde ülkemizde mühendislik fakültelerinde önemli bir şey var, staj dönemi. Sizin sektörle tanışmanız staj döneminde mi oldu yoksa okul bittikten sonra mı sektörle tanıştık? Hem bu sektöre hem de bu işe başlangıcım stajlarımla oldu. Ben tabii ısı transfer derslerini çok seviyordum. Hocamızı da çok seviyordum bununla ilgili. Ankara'da staj yaptım. Bizde her yaz mutlaka staj olurdu birinci sınıftan itibaren. İlk stajım başladığım firma 2000 yılında Tekdes idi. Tekdes'te eşanjör konusuna yeni başlamıştı. Çok keyifli bir iş alanıydı benim için. Hem yeni bir konu, yeni bir şirket. Benim için de ilgi çekici oldu. Eşanjöre Tekdes'le beraber başladık. O ilk stajımla beraber başladım. 2000 yılından beri bir şekilde devam ediyoruz. Hayatınızda gözümü açtığımdan beri diyelim devam ediyor. Okul bitti. Okul bittikten sonra Ankara'ya döndünüz. Çalışma hayatına hemen başladık mı yoksa askerlik veya başka bir yurt dışı dil eğitimi vesaire gibi süreçler? Stajlarımın hepsini yine Tekdes'te yaptım. Bittikten sonra da yine Tekdes'te iş hayatına başladım. Yine aynı konuyla ilgili eşanjör konusunda çalışmaya başladım. Bir yıl kadar çalıştıktan sonra askere gidip geldim. O da ayrı bir tecrübe olmuştu benim için. Yaklaşık hemen hemen bir yıl sürdü. Çok heyecanlı bir askerlik dönemi oldu. İstanbul Tuzla Piyade Okulu'nda başladık. Sonra bir ay sonra İzmir Foça Komando Okulu. Yaklaşık 9-9,5 ay kadar da Yüksekova Asayiş Komando Bölüğü'nde tim komutanı olarak askerlik yaptım. 63 kilo gidip 80 kilo geldim. Bu 80 kilo aradaki fark kastan dolayı mı oldu? Kastan dolayı oldu, spordan dolayı oldu. Çok spor yapıyordum. Ve çok fazla kumanya yiyorduk. Çok vitaminli, çok besleyici yiyecekler olduğu için herhalde. Gerçekten herkes kilo verir askerde. Ben kilo alıp gelmiştim. Genelde mühendislik eğitim alıp askere gidenlere şeyi soruyoruz. Mesleğinizle ilgili bir şey yapma fırsatı veya bir seçenek oldu mu? Öyle bir imkan. Yani mesela bir misafirimiz şey dedi. Bir gün kazana kömür atmak için bile beni çağırmışlardı dedi. Benzer şeyler oldu ama toplam süreç içerisinde çok yoğun olmasa da tabii işte radyatör ısıtmadığında da hava yaptığında da çağırıyorlardı ya şuna gel bak diye veya bir mekanik bir arıza olduğu zaman da tabii ki talep ediliyordu. Biz de elimizden geldiğince yardımcı oluyorduk. Yani kömür atmadım ama tabii kazanla ilgili bilmem ne ilgili birçok konuda yardımcı olmaya çalıştığımız dönemler oldu illaki. Askerden sonra Tekdes'e devam ettik. Tekrardan. Tekdes Rüzgar'da mıydı? Tekdes Çankaya Yıldız'da bir firma. Rüzgar'da alt bayileri vesaire bulunuyor. Ankara'da eski 95 yılında kurulmuş Ankara'nın eski köklü pompa firmalarından bir tanesidir. Asıl işi pompa sektöründe aslında. Tampera'nın doğuşu o zaman onu soralım. Nasıl başladı? Aslında Tekdes'in içinde doğdu, hayatına başladı. 2000 yılında Tampera ilk faaliyetlerine başladı. Bir departman olarak başladı. 2005'lerden sonra işte ben askere gidip geldikten sonra Tampera'ya o departmanı ayrı bir şirket haline getirme
fikri belirmeye başladı. Birkaç yıl sonra gerçekleştirdik. Gerekli altyapıları oluşturduktan sonra 2009-2010'da ayrı bir şirket olarak, tüzel kişilik olarak hayat ve ticari faaliyetlerine başladı Tampera. Bugün 2025 yılında Tampera'nın yeteneklerini ve sahip olduğu üretim alanı, ofisleri, insan kaynağını biraz bize aktarır mısınız? Kaç kişi çalışıyor şu anda Tampera'da? Şu an Tampera'da yaklaşık 75 kişi çalışıyor. Tabii bu geçen süre içerisinde üretimle ilgili epey yol aldık. Farklı ürünleri üretmeye başladık. Üretmekten ziyade aslında ben Ar-Ge ve mühendislik süreçlerimize önem verdik. Tampera bir Ar-Ge merkezidir. Bugüne kadar 2019 yılında Ar-Ge Merkezi Sanayi Bakanlığı tarafından tescil oldu. Şu ana kadar 14 tane Ar-Ge projesini başarıyla tamamladı. Bunların bir kısmı KOSGEB, bir kısmı TÜBİTAK tarafından desteklenmiş projeler. Şu anda bir Avrupa Birliği projesiyle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Toplam 3 tane patent ve faydalı modelimiz var. Bunların 2 tanesini ticarileştirmiş durumdayız. Diğerinde ticarileştirme faaliyetlerimiz devam ediyor. Yine patent olmayan, faydalı model olmayan ürünlerimizden de ticarileştirdiğimiz ürünlerimiz var. Şu an şunu söyleyebilirim. Tampera'nın cirosunun yaklaşık %50'sini Ar-Ge ve mühendislik çalışmaları sonucunda geliştirdiğimiz ürünlerden elde ediyoruz. Bu bizim için önemli bir katılım. Sektör için de öyle olduğunu düşünüyorum. Bunun dışında Tampera'nın Ar-Ge merkezi gayet aktif ve güzel projeler yapıyor. Mühendislik departmanımızda birçok farklı ürünün çeşitli hesaplamalarını kendi bünyemizde yapıyoruz. Gerek tasarım, gerek mühendislik hesapları, gerek ısı transfer hesapları, mukavemet hesaplarını kendi bünyemizde çözen iyi bir ekibimiz var. Sakarya'da şu an bir fabrikamız var. Yurt içi satışlarımızın çoğunluğu orada üretimini sağlıyoruz. Yaklaşık 4000 metrekare bir fabrika alanımız bulunuyor burada. Yine Gebze'de yeni inşaatını bitirdiğimiz 6500 metrekare bir fabrikamız bulunuyor. Onu da yeni hayata geçireceğiz yakın zaman içerisinde. Satış pazarlamadan tutun da işte diğer kadrolarımız da yine İstanbul merkezinde bulunuyor. Tabii bizim ürünümüz birazcık mühendislik gerektiren ürünler olduğu için satış kadromuzda da çoğunlukla mühendis arkadaşlarımız faaliyet gösteriyor ve alanında uzman kişilerden oluşuyor. Yurt dışında bir yapılanmanız var mı? Almanya'da bir firmamız var. Onu da 2019 yılında kurmuştuk. Tampera GmbH. Şu an Stuttgart'ta firmamız faaliyet gösteriyor. Ağırlıklı Avrupa Birliği ülkeleri ve Almanya başta olmak üzere Batı Avrupa'da satışlarımızı o firmamız üzerinden götürmeye çalışıyoruz. Yine Tampera'nın şu anki yeteneklerini konuşacağız ama yine yıllar öncesine döneceğiz. Tampera ismi nasıl oluştu? Tampera ismi aslında sattığımız ürünlerin birleşiminden bir araya getirdik. Marka tescil etmekte çok kolay bir süreç olmamıştı bizim için. İşte tank, plakalı eşanjör, rezistanslı akümülatör gibi ürünlerin isimlerinden bir araya getirilmiş bir marka olarak tescil ettiğimiz bir markamız. Logomuzda bir kuşumuz var. Onun da hikayesini alalım sizden. Tabii. Beyaz balıkçıl kuşu. Bu kuşun doğal yapısı gereği kalbin ile ayakları arasında atar damarlar ve toplar damarlar geçerken böyle çok sıkı geçme bir damar sistemi var ve çoğunlukla soğuk bölgelerde yaşayan bir kuş. Kalpten ayaklara giden sıcak kan bu sıkı geçme sistemden geçerken soğuyarak ayaklara gidip ayaklardan gelen kirli ve dönen toplar damarlardan dönen kirli kan ise soğuk ve kirli kan yine bu sıkı geçme damarlardan geçerek ısınarak kalbe ulaşıyor. Böylece ayakları soğukta kaldığı durumda bile kalbini sıcak tutarak hayatta kalabiliyor canlı. Biz de diyoruz doğanın en mükemmel taklidi aslında. Bizim logomuzdaki balıkçıl kuşunun da böyle bir hikayesi var. Önce bunu öğrendik. Bunu sunumlarımızda falan anlatmaya başladık. Daha sonra bunu logomuzu da kullanma kararı aldık. O tarihten beri de Tampera'nın logosu balıkçıl kuşuyla beraber. Başta Texas'te çalışmanızda hep eşanjörden bahsettiniz ama bugün Tampera'nın üretim gamında herhalde sadece eşanjör yok. Hangi ürünleri üretiyorsunuz? Hangi sistemleri kuruyorsunuz? Onun dışında sunduğunuz hizmetler de var mı? Tampera bir üretim firması, bir mühendislik firması. Biz uygulama, taahhüt yapmıyoruz sahada. Ürün grubu olarak plakalı eşanjörün dışında akümülasyon tankları, boiler, serpantini ve elektrikli boilerler yapıyoruz. Özellikle son yıllarda paslanmaz çelik ve değiştirilebilir serpantinli özel ürünler de üretiyoruz. Bizim aslında iki ayrı ürün grubu, iki ayrı sektöre hitap eden ürünlerimiz var. Hıvak ve endüstri diye ayırıyoruz. Hıvak grubunda şarjör ve tank grubumuzun dışında pompalı genleşme tankları, vakum degazörü, sistem doldurma cihazlarımız var. Bunlarla faaliyet gösteriyoruz. Endüstriyel soğutma ile ilgili bir çalışmalarımız oldu. Evaporatör üretimine başladık.
son birkaç yıldır. Endüstri kısmında ise daha çok borulu eşanjörler, kanatlı borulu, gövde borulu eşanjörler, ekonomizörler yapıyoruz. Çeşitli sistemlere özel ısı geri kazanım cihazları yapıyoruz. Mesela kompresör atık ısı geri kazanım cihazı gibi. Çeşitli gaz motorlarının atık ısısından yararlanarak atık ısı geri kazanım sağlayabilecek eşanjörler üretiyoruz. Hem endüstriye hem bina sektöründe çeşitli teknolojik ürünlerle hizmet vermeye çalışıyoruz. Endüstriyel çözümlerinizde ben web sitenizi incelediğimde farklı sektörler vardı. Gıda, denizcilik. Burada aynı ürünleri farklı sektörlerde kullanabiliyor musunuz? Birinci soru bu. İkincisi de bu sektörler sonuçta farklılık gösteriyor. Çözümler belki yakındır ama çözüm sunan ekip, kadro ayrı bir branş olarak mı değerlendiriliyor? Mesela denizcilik sektörüne başka arkadaşlar, işte gıdaya başka arkadaşlar mı ilgileniyor? Yoksa hepsiyle aynı ekip mi? Disiplinler arasında tecrübe ve farklı arkadaşlarımız hizmet sunuyor. Kendi konusunda uzmanlaşmış ekiplerimiz bulunuyor. Hem bina sektöründe hem endüstrinin farklı dallarında konusunda uzman arkadaşlarımız yer alıyor. Hepsi farklı kişiler oluyor genelde. Bunun sebebi daha çok o tür sistemleri görerek ve konularda uzmanlaşarak gelen taleplere daha iyi hizmet sunabiliyor. Örneğin denizcilikte kullanılan materyaller genellikle işte titanyum plakalar olabiliyor vesaire. Diğer sektörlere göre farklılık gösteriyor. Veya gıda sektöründe paslanmaz gövdeli cihazlar, eşanjörler yapıyoruz gıda sektörüne özel. Buralarda yine orada kullanılan eşanjörlerin seçimi, dizaynı da diğerlerinden farklı. Bunun dışında başka akışkanlarla da çalışıyoruz. Amonyak gibi, buhar gibi veya yağ gibi, kızgın yağ gibi. Buraya uygun tasarımlar yapmak için o konularda uzmanlaşmış arkadaşlarımız kendi hitap ettiği sektöre göre ayrılıyor ve burada bir departmanlaşma sağlamaya çalışıyoruz olabildiğince. 25. yılınız, yeni bir fabrika yatırımınız var. 25. yılda 2025'in ilk 8 ayı nasıl geçti ve 2026 için yeni planlar var mı? Her zaman zor geçer ve her zaman yeni planlar vardır. Sadece 2025'in ilk 8 ayı diye söylemeyeyim ama iş hayatının bütünü olarak tabii ki birçok zorluklar içeriyor. Büyümenin, gelişmenin, iş yapmanın bence bir parçası zorluklarında bulunuyor olması. O açıdan 2025'in ilk 8 ayı da geçmiş yılları aratmadı diyelim. Zorlu, hareketli bir yıldı. Tabii malum sektörel bir darlık söz konusu. Her firma gibi biz de buradan bir miktar nasibimizi aldık ama her zaman umudumuz var. Güzel şeyler olacağına, güzel işler yapabileceğimize inanıyoruz. Geleceğe yönelik planlarımız var. Bunlarla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Birkaç tane güzel sürprizimiz olacak diye bekliyoruz bakalım yıl sonuna doğru. Peki tekrardan Tampere'ye döneceğiz ama birazcık sizle ilgili sorularımız olacak. İlk sattığınız ürünü hatırlıyor musunuz? Hatırlıyorum. 37 plakalı küçük bir eşanjör satmıştım. Böyle 1-1 çeyrek bağlantılı. Sattığım eşanjör oydu. Bugün tekrardan üniversiteye girecek olsanız makine mühendisliği yazar mıydınız yoksa öğretmenliği seviyorum dediniz ama? İlk defa biri bana böyle bir soru sordu. Çok kararsız kalırdım ama herhalde günün sonunda 51'e 49 gibi yine mühendisliği seçerdim. Makine mühendisliğini seçerdim diye söyleyebilirim bugün. Ama çok severim. Öğretmenliği de meslek olarak saygı duyarım ve severim. Ufuk Bey, işkolik miyiz? Tabii bu göreceli bir kavram. Kendimi, ailemi, çevremi ihmal etmeyecek kadar işkoliyim diyebilirim aslında. Zamanımın önemli bir kısmını aldığını düşünüyorum. Ama bundan bir şikayetçi değilim. Bir yaşam tarzı olarak da bunu bir hobi olarak da gördüğüm için bir nevi. Evet, hayatımın önemli bir kısmını iş kaplıyor diyebiliriz. İş dışında uğraştığınız hobileriniz veya farklı alışkanlıklar var mı? Yani spor yapmaya çalışıyorum fırsat buldukça. Çocuklarımla vakit geçirmeye çalışıyorum. Olabildiğince onlarla beraber hobilerimiz var. Go-kart'a gidiyoruz bol bol. Pilavda oynuyoruz. Çeşitli masa oyunları oynamaya çalışıyoruz. Beraber bayağı sık vakit geçirip bunlarla ilgilenmeye çalışıyoruz. Gezmeyi çok seviyoruz. Ailece olabildiğince farklı yerleri görmeyi tercih ediyoruz. Benim eşim mimar ve endüstri arkeolojisiyle uğraşıyor. Onun için özellikle tarihi yerleri görmek, oranın tarihini, kültürünü öğrenebilmek adına da bana çok şey katıyor bu durum. O fırsatı değerlendirmeye çalışıyoruz diyelim. Bazen o iş yaparken ben de tatil yapmış oluyorum. Genellikle bu gibi şeylerimiz var ama bunun dışında yoğun olarak yaptığım bir hobi açıkçası çok fazla yok. Sizden bir sektörün değerlendirmesini alalım. Türk tesisat sektörünün 25 yıldır bir profesyonel olarak hem yönetici hem bir çalışan olarak gelişimini yakından takip ediyorsunuz. Hem yurt içinde hem yurt dışındaki gelişmeleri. Nasıl görüyorsunuz sektörü ve geleceğini? Birkaç konu dikkatimi çekiyor son dönemlerde. Bir kere yurt içinde, Türkiye'de artık daha fazla teknolojik ürünler kullanılmaya başlıyor. Yani her süreç ilerledikçe, yıllar geçtikçe kullanılan ürünlerin teknoloji seviyesinin arttığını görüyorum. Talep de bu yönde zaten. Biz de bunu aslında ayak uydurmaya çalışan bir firmayız. Diğer taraftan yerli üretici sayısının çok arttığını görüyorum ki bu da bence olumlu bir şey. Çeşitli Avrupa menşeli ülkedeki firmaların Türkiye'ye yatırım
yaparak burada üretim yaptığını görüyorum ki bence bu da çok kıymetli. O açıdan yerli üretimin artıyor olması, gelişiyor olması memnuniyet verici. Yine kalite algısının yükseldiğini algılıyorum. Bu da önemli bir parametre bence. Ama daha alacak çok yolumuz olduğunu düşünüyorum. Özellikle enerji verimliliği konusunda yapılması gereken çok şey var. Biz de bunlarla ilgili çalışmaya devam edeceğiz açıkçası. Ufuk Bey, Tampera'da eleman insan kaynağı yönetiminde tercih ettiğiniz insanlara tabii ki makine mühendisliği eğitimi veya mühendislik eğitimi, yabancı dil veya tecrübe arıyorsunuz. Bunun dışında aradığınız bir özellik ve beklentiniz var mı? Öğrenebilme isteği olan, kendini geliştirmek isteyen insanların olması, bu özelliğe sahip insanların olması diğer birçok şeyden daha önemli. Birçok özellikten, birçok nitelikten daha önemli. Çünkü bu isteklilik olduktan sonra biz zaten gerekli eğitimi vererek kendisini belirli seviyelere getirmeye çalışıyoruz. Ama öğrenme isteği, heyecanı, kendini geliştirme niyeti ve kabiliyeti olan insanlar bizim için gerçekten öne çıkıyor. Özellikle tercih sebebi olabiliyor. Ar-Ge'nin önemli olduğunu, Ar-Ge yoğunluklu bir şirket olduğunu söylediniz. Çalışmanızda yapay zeka kullanıyor musunuz hiç? Evet, kullanıyoruz. Hatta daha geçtiğimiz günlerde bir yazılım programı üzerine çalışıyorduk. Akıllı bilgisayarlarda, farklı bilgisayarlarda yapay zeka ile bir çalışma yapıyordu arkadaşlarım. Onun üzerine de ben de gitmiştim. Epey sohbetini yaptık. Olabildiğince teknolojiyi yakından takip etmeye çalışıyoruz. Tabii gençler bu konularda benden çok daha iyiler. Çok fazla girdileri var. Çok fazla birikimleri de oluşuyor çok hızlı şekilde. Daha yakından takip ediyorlar. Olabildiğince teknolojiyi yakından takip etmeye çalışıyoruz. Yapay zekayı kullanmak da bunlardan bir tanesi. Yeni mezun bir mühendis size gelse ne söylerdiniz, ne tavsiyede bulunurdunuz? Kişisel olarak da, kişisel gelişim olarak da, mesleki gelişim olarak da zamanı boşa harcamamasını ve kendisini donanımlı bir hale gelmesini tavsiyesinde bulunurdum. Hem mesleki hem insan ilişkileri hem de yabancı dil olarak belirli problemleri, eksikleri gidererek kendisini donanımlı bir hale gelmesini tavsiyede bulunurdum. Emekli olacak mısınız? Düşünüyor musunuz? Bunu şu an planlamak çok zor. Cevap vermiş olmak için de cevap vermek istemiyorum ama iş hayatının yorucu bir süreç olduğunu da kabul etmek gerekiyor. Hayat onu gerektirirse, getirirse bulurum diye düşünüyorum. Zamanı geldiğinde. Evet ama nasıl zamanı gelir, ne zaman gelir onu bilmiyorum. Ama şuna inanıyorum. Her şeyin bir zamanı var. Her yaşın da kendine göre farklı güzellikleri var. Yakışan yerde olmak gerektiğini düşünüyorum. Eğer o zaman yaşıma, bulunduğum pozisyon ne yakışıyorsa onu yapmayı tercih ederim. Yönetici olarak eminim stresli, sıkıntılı anlarınız oluyordur. Tekrardan sizi motive eden bir şey oluyor mu? Yoksa mesela o sıkıntı, o stres eve yansıyor mu? Eve devam ediyor mu? Evi işi eve yansıtmama ya çalışırım. Bunu da yapabildiğimi düşünüyorum. Olabildiğince evde iş konuşmam. Stres sıkıntılı dönemler olduğunda da hızlı bir şekilde o motivasyona normal motivasyonuma tekrar geri dönmek için bir şey bulurum. Kendime bir yöntem bulurum. Çok uzun sürmez durumlar genelde. Satış süreçleri zamanı çok ilginç bir talep oldu mu sizde? İlginç talepler olmuştu geçmişte. Mesela bir eşanjör satacağımız zaman bir müşteri işte şu kadar kilowatt vesaire falan bilgi verdiğimizde kilowatt dedi işte söyledik vesaire monofaze mi trifaze mi dedi. Şimdi elektriğe bağlayarak çalışılan bir cihaz olarak düşünmüştü. Bu çok enteresan gelmişti. Onun haricinde şu aklıma gelen bir şey yok aslında bu konuyla ilgili. Şirket büyümeleriyle ilgili bir sorumuz var. Siz uzun yıllar bu sektördesiniz. Pek çok şirketi zamanında faaliyete başlaması da gördünüz, sonlandırdığını da gördünüz sektörde. Bu şirketlerin büyümesi genel olarak sektörde belli bir zamanda veya konumda durmalı mı? Yoksa sürekli büyüme devam etmeli mi? Dünya ölçeğine de baktığınız zaman şirketlerin büyümesi süreçleri Türkiye'de çok fazla da yüksek değil. Ama ben şuna çok inanıyorum. Ölçeğiniz burada önemli. Ölçeğe Türkiye olarak bakıyorsanız zaten bir yerlerde durmak söz konusu. Ama ölçeğe Türkiye olarak bakmadığınız zaman ki bence bakmamak gerekiyor. Bir üretim firmasıysanız tabii bir sürü farklı şirket yapısı var. Her birinde kendine göre özellikleri ve öncelikleri var. Ama bir üretim yapan bir firmaysanız bence doğru adım, en azından kendi adıma bunu söyleyebilirim. Hedef pazarı olarak dünyayı görmektir. Hedef pazarı olarak dünyayı gördüğünüz zaman o şirket büyümesinin zaten bir ucu bucağı olmayan bir derya deniz olduğunu görüyorsunuz. O açıdan büyümek tabii sağlıklı bir büyümek olarak adlandırıldığı zaman da muhakkak bunun belirli bir kademeleri, aşamaları
olacağı için zaten çok hızlı bir proses olmayacaktır. Olmuyor. Tabii çok özellikle nitelikli ürünleriniz vardır. Pazarda da buna ilişkin çok büyük bir talep vardır. Zaten pazar sizi büyütür. Ama elinizdeki ürün grubu neyi yansıtıyorsa ve sizin pazara penetrasyonunuz, entegrasyonunuz ne şekilde oluyorsa o kadar büyüyebiliyorsunuz. Ama yeni fikirlerle, yeni ürünlerle, pazara entegre edilebilecek cihazlarla ve pazarınızı da daha geniş bir global bir yapı olarak düşündüğünüzde dünyaya hitap eden bir firma olmak çabasında olduğunuzda zaten bu durulabilecek bir noktada olmuyor açıkçası. Şirket büyüklüğü dediğimiz zaman sizin aklınıza hangisi geliyor? Ciro, karlılık mı yoksa teknolojik altyapı mı veya insan kaynağı? Bunlar birbirinden ayrı şeyler olamaz zaten. Bir saca veya gibi düşünün. Eğer bir tanesini zaten yeterli seviyede yapmazsanız ya düşer ya yamuk gözükür. Onun için gerekli kaliteli insan kaynağınız olmak zorunda. Mutlaka teknolojik bir altyapınız ve teknoloji üretmek zorundasınız. Tabii ki ciro ve karlılık burada önemli. Bunlar olmasa da bu diğer hem personel, insan kaynağı hem de teknolojik altyapıyı beslemek zorundasınız bir finansman kaynağıyla. Teknolojiyi de sürekli diri tutmak zorundasınız. Çünkü zaman ilerledikçe eğer siz yenilikler katmazsanız zaten o teknoloji denen şeyi kaybediyor olursunuz. Her zaman firmayı güncellemek, aktif tutmak, yarında olmak gerekiyor. Stabil kalmak aslında ölümü ertelemek gibi. O kadar ağır konuşmayalım bu konuyla ilgili ama şunu söyleyebilirim. Bu biraz vizyonla alakalı, bakış açısıyla, beklentilerle alakalı, firmanızı getirmek istediğiniz yerle alakalı. Bu da bir tercihtir. Her tercih gibi buna da saygı duymak gerekir. Çünkü büyümek, yeni şeyler yapmak, gelişmek aynı zamanda ciddi bir efor ve emek de istiyor. Bu emeği vermek benim için bir keyif. Ama herkes, her firma bunu her zaman yapabilecek yapmak zorunda diye bir kural da yok tabii ki. Doğru. Eğitim aldınız ama öğretmenliği de seviyorum dediniz. Bir sorumuz var. Yaşayarak öğrenmeyi mi tercih edersiniz? Yoksa teorik bilgiyi aldıktan sonra deneyimlemeyi mi? Kişilik olarak, yapı olarak yaşayarak öğrenmeyi çok seviyorum. İşle ilgili değil, özel hayatımda da birçok şeyi deneyimleyerek. Ama şunu söyleyebilirim. Ben çok iyi ellerde yetiştim. Murat Gürenli, Abdullah Özcan gibi çok kıymetli insanların öğrencisi olarak diyeyim. Onlardan çok şeyler öğrenerek iş hayatında geliştim uzun yıllar. Şunu söyleyebilirim ki tecrübe etmiş kişilerin tecrübelerini iyi algılayabilmek sizin bakış açınızı ve vizyonunuzu geliştiriyor. Her şeyde yaşamak zorunda değilsiniz. Ama yaşanmış şeyleri anlarsanız, iyi algılarsanız onların tecrübelerini kendi tecrübeleriniz üzerine katabilirsiniz. Bir çalışanınızın sizden ne öğrenmesini istersiniz en çok? Öğrenmeyi öğrenmesini isterim. Seviyor musunuz öğrenmeyi? Tabii. Peki, eğlenceli bir sorumuz var. Hayatınız film olsa sizi kimin oynamasını isterdiniz? Film olacak kadar böyle bir hayatım olduğunu düşünmüyorum. Peki. Şimdi tercih sorularımıza geçiyoruz. Yozgat'ta doğdunuz, Ankara'da yaşadığınız uzun süre ama Ankara mı İstanbul mu? İstanbul. Neden İstanbul? Aslında ben Tuzla'da yaşıyorum ve 10 yılı aşkın süredir Tuzla'da yaşıyorum. Bir kere Tuzla'yı çok seviyorum. Tuzla biraz pek İstanbul olmasa da hatta sen İstanbul'da mı yaşıyorsun diye bazen söylendiği de oluyor. İnsani şeyler açısından baktığınız zaman Ankara'da biraz daha güzel bir yaşam alanı oluşturulabilirliği var. Ama yine de İstanbul'da yaşamak, Tuzla'da yaşamak bana göre Ankara'da yaşamaktan çok daha keyifli diyebilirim yaşam alanı açısından. Ben bu İstanbul'un iki sınır semti Tuzla ve Mimaroğlu oluyor Silivri'ye geçtikten sonra. Bu iki semtin sanki İstanbul'dan bağımsız bir Ege kasabası olduğunu düşünüyorum. Özellikle Tuzla'nın sahili, yukarısı, dağlık alanlar, yeşil alanlar. Böyle İstanbul değilmiş de farklı bir Ege kasabası, Ege şehri gibi geliyor bana. Ege'sini bilmem ama bir kasaba olduğu gerçek. Şöyle oluyor. Pendik'i geçtikten sonra aslında şöyle bir sadece E5 kalıyor. Kesiliyor alt tarafta. Evet. Yerleşim alanı da yok o bölgede. Bu sebepten Tuzla'nın İstanbul'dan bir tık ayrık olduğunu kabul etmek lazım. Bir nevi bir kasabada yaşıyormuş havası var ve ben bu durumdan çok memnunum. Marka mı fiyat mı? Neye göre, kime göre? Sattığınız ürün açısından bakıldığı zaman markası önemli, bilindik bir ürün mü satmak isterseniz yoksa fiyatı uygun, kolay satılabilen bir ürün mü? Markamızın üzerine bütün emeğimizi oluşturduk bugüne kadar. O açıdan marka. Marka. Yeni müşteri mi, eski müşteri mi? Güzel soru. Burada şöyle bir kolaylık da sağlayabiliriz. Oraz verebilirsiniz.
%40 yeni, %60 eski müşteri şeklinde. Eski müşteri diye bir şey aslında olmuyor. Bir çalışmaya başladıktan sonra genellikle dostluklar oluşuyor. O sebepten dolayı daha önce çalıştığımız, ticaret yaptığımız insanlarla tekrar ticaret yapıyor olmak keyifli bir durum. Tanışıklığın oluyor olması bir nevi iletişimi de güçlendiriyor ve kolaylaştırıyor. O sebeple tabii oransal olarak eski müşterinin yoğun olmasını tercih ediyoruz. Ofisten yönetmek mi, sahada olmak mı? Kesinlikle sahada olmak. Bundan çok heyecan duyuyorum sahada olmaktan. Arkadaşlarım da bu konuda benle benzer fikirde olduğunu düşünüyorum. Sürekli yeni şeyler öğrenmek, pazardan haberdar olmak, hem karşılıklı ikili ilişkileri geliştirebilmek adına sahada olmak çok büyük bir avantaj. Satış günü mü, tahsilat günü mü? Satış günü. Hızlı karar mı, detaylı analiz mi? Konuya ve sürece göre değişiyor. Bazen hızlı karar vermeyi tercih edebiliyoruz. Bir tarif yapacak olursak pratik bir firmayız diyebilirim. Heyecanı yüksek, pratik bir firmayız. Onun için hızlı karar verme mekanizmamızın olduğunu düşünüyorum. Risk almak mı, temkinli gitmek mi? Türkiye'de üretim yaparak risk aldığınızı düşünüyor musunuz? Türkiye'de yaşayarak risk alıyoruz bir kere. Güzel cevap. Ciro mu, karlılık mı? Kesinlikle karlılık. Fuara katılmak mı, birebir müşteri ziyareti mi? Fuara katılmayı bir ticari aktiviteden daha çok biz dostlarımızı, arkadaşlarımızı görme, yeni insanlarla tanışabilme eylemi olarak gördüğüm için fuara katılmayı çok seviyoruz. Heyecan duyuyoruz ve bu heyecan hiç azalmıyor nedense. Birebir müşteri ziyaretinde bence kendimizi daha iyi ifade ettiğimizi düşünüyorum ama. Bir gün içerisinde 10 kısa toplantı mı, bir uzun toplantı mı? 10 kısa toplantı yapamazsınız zaten bir gün içerisinde. Tabii nasıl bir toplantı olduğuna göre değişir ama. Toplantıları sever misiniz? Bir ihtiyaç varsa, bir konunun masaya yatırılıp değerlendirilmesi, çözüme kavuşturulması adına faaliyet gerçekleştiriliyorsak zaten bir zorunluluk oluyor bu sevmekten ziyade. Uzun ve detaylı bir toplantı yapmak konunun çözümü adına faydalı olduğunu düşünüyorum yeri geldiğinde. WhatsApp mı, e-posta mı? Tabii e-posta ama kabul etmek gerekiyor. Hızlı, pratik, amacına ulaşan konularda fazla WhatsApp'ta kullanmak durumunda kalabiliyoruz istemesek de. Emoji kullanıyor musunuz? Çok değil. Kullandığınız en çok emoji var mı? Gülmek, gülümseme. Gülümseyen yüz var ya. Tiyatro mu, sinema mı? Aslında tiyatro, özellikle Ankara'dayken çok severdik tiyatroyu. Bir şekilde hep vesileler bulup gidebiliyorduk. İstanbul'a gelmeden önce işte İstanbul'a gidiyoruz. Orada çok daha güzel tiyatrolar olur dedik ama İstanbul'da çok fazla tiyatroya gitme fırsatı bulamadık. Ankara'da daha fazla tiyatro idi. Sinema daha kolay ulaşılabilir ama daha keyifli olanı bence tiyatro. Usta çalışan mı, genç yetenek mi? Kesinlikle usta çalışan. Bir mavi yaka çalışıyorken özellikle tecrübe etmiş, problemlerle karşılaşmış insanların çalışma şekli son derece çözüm odaklı oluyor ve faydalı oluyor. Türkiye'de usta çalışanı bulmak da zordur. Mavi yakalı grubu için konuşuyorum çoğunlukla. Firmaya katkıları da fazladır. Olabildiğince genç yetenekleri de istihdam edip bir şeyler öğretmeye çalışıyoruz. Biz çeşitli meslek liseleriyle, endüstri meslek liseleriyle partnerlik de yapıyoruz. Oradaki mezun veya stajyer boyutunda daha arkadaşlarımızı istihdam ediyoruz. Stajyer bittikten sonra da normal maaş çalışan olarak firmamızda çalıştırıyoruz. Bu açıdan birlikte gitmesinde fayda görüyorum. Sizin için stajyerler özel insanlar mı? Kesinlikle öyle. Siz çünkü stajda sektöre girdiniz ve... Kesinlikle öyle, bir pozitif ayrımcılık da olduğunu söyleyebilirim burada. Hemen hemen özellikle son 10 yıldır diyebilirim. Çok fazla stajyer çalıştırıyoruz. Üniversite stajı olabilir, lise stajyeri olabilir. Çok fazla çalıştırıyoruz ve hep de bunların firmamızda daha sonra istihdam edilmesiyle ilgili bir tık pozitif ayrımcılık yaptığımı söyleyebilirim. Yaz tatili mi, kış tatili mi? Kesinlikle yaz tatili. Kışın tatil olmaz. Kışın iş olur. Her şeyi bilmek mi, her şeyi sorabilmek mi? Her şeyi konuşabilmek. Her şeyi konuşabilmek. Çok güzel bir cevap. Çok teşekkürler Ufuk Bey. Ben teşekkür ederim. Güzel bir sohbet oldu. Sağ olun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim emekleriniz için. Hıvak Play'in bugün konu Tampera Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Atamtürk'tü. Bir başka programda görüşmek üzere. İyi günler.